Selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel minik papatyamızın yapraklarını öreceğiz. Hazırsak hemen başlayalım. İyi seyirler. Evet, hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle bir sıkılama zincirim oldu, onu saymayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 tane zincir çektikten sonra şöyle ince olan telden bir miktar alacağım. Evet. İçine tel koyarak örersek istediğimiz formu da vermiş oluruz. Hemen orkide çiçeği videomda da telle nasıl örülür orada da göstermiştim. Şimdi ikinci ilmekten itibaren örelim. 3, 4, sık iğne örüyoruz. 5, 11 ve 12. Şu elimle düzeltiyorum. 12 adet sık iğne ördükten sonra şurada bulunan son ilmeğimize 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördüm. Yine karşıyı da aynı şekilde sık iğne ile örelim. Yine tasarımı bana ait olan güzel minik bir model oldu bu. Umarım sizler de severek örersiniz. Minyatür çalışmaları seviyorum. Evet, şimdi kanalıma bu arada abone değilsiniz. Ücretsiz olarak abone olup beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Destekleriniz bizim için çok önemli. Bu güzel videoların devamının gelmesini istiyorsanız bizlere destek olmayı unutmayın. Evet, şu son sık iğnemi de ördüm. Şöyle karşıya geçiş yapıyorum. Bakalım, umarım rahat görünüyordur. Ve burada bir kaydırma yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir tane eksiltme yaptım. 1, 2. Aynı yere bir ilmek kaydırma yapıyorum. Yandaki ilmeğe ilmek kaydırma. Tekrar yandaki ilmekten bir tane aldım, örmüyorum. Onun yanındakinden de bir tane aldım. Çekiyorum. Eksiltme yapmış olduk. 1, 2 zincir çektim. Aynı ilmeğe bir ilmek kaydırma. Tekrar yapalım. Bir ilmek kaydırma daha yaptım. Yandaki ilmeğe geçiş yaparak ilmek aldım. Bir tane daha tek seferde çektim. 1, 2 zincir çektim. İlmek kaydırma. İlmek kaydırma. Bu şekilde örüyoruz. 1, 2 tane zincir çektim. İlmek kaydırma yapıyorum. Tekrar bir ilmek kaydırma. Şuranın biraz sivri olması için
birkaç tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. 2, bakıyorum, evet 2. Şurayı göstereyim size. 1, 2, 3, 4 tane şu kenarını ördükten sonra şu uçta kalan kısmın biraz böyle sivri kalması için ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek kaydırma daha yaptıktan sonra hemen tekrar bir eksiltme, 1, 2 zincir, yapımı oldukça da kolay bu minyatür yaprakların. Siz dilerseniz farklı yaprak modelleri de kullanabilirsiniz. Ben bunu ördüm, bunu tercih ettim. Şöyle eksiltme işlemi yapıyorum. 1, 2. İlmek kaydırma. Son eksiltme işlemini de yapıp 1, 2 zincir, ilmek kaydırma. İki adet öreceğiz bu yapraklardan. Evet, yapraklarımızı da hazırladık bu şekilde. 2 adet. Şimdi hemen şu kahverengi toprak görünümündeki parçayı öreceğiz. Evet, kahverengi ipimi alıyorum. Şöyle bir sihirli halka yaptım. Sihirli halkamın içine 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet sık iğne ördüm. İpimi çektim. Ve şuradaki ilk ilmeğe geçiş yapıyorum. İlmek kaydırma ile kapatmış oldum. Hemen ikinci tur ile devam edelim. Şöyle ilmek belirleyicisini de takalım. Daha rahat takip edin. Koyu renk olduğu için biraz takibi zor bir renk. Şöyle her ilmeğe 2 tane sık iğne örüyorum. Yani 6 olan sayımı 12'ye çıkarıyorum bu şekilde. 4, 5 ve 6. 7 ve 8. 9 ve 10. Son olarak 11 ve 12. İkinci sırayı da bu şekilde ördük. Hemen üçüncü sırayla devam edelim. Üçüncü sırada ise bir tane sık iğne örüyorum tek. Yanındaki ilmeğe ise çift. Bir tane tek, bir tane çift. Bu şekilde örerek sıramızı tamamlayalım. Sayımız 18'e çıkacak. Evet, dördüncü sırayla devam edelim. Dördüncü sırada 1, 2. 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. 2 sık iğne, bir artırma yaparak sayımızı 24'e çıkaralım. Evet, şimdi son sıramızı öreceğiz. Bakalım 1, 2, 3, 4. 4 sıramızı ördük. Şimdi 5. sırayla devam edelim. 5. sırada artırmada eksiltme yapmadan her ilmeğe bir tane sık iğne örelim. Düz örüp gelelim.
Evet, bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen ipimi kesiyorum. Evet, bir sonraki bölümde ise artık saksıyı öreceğiz ve birleştirmeye aşamasına geçeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.